Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü eğitim videomuzda sizlere yine bir scalping işlem göstereceğim. Yani kısa vadeli bir al-sat stratejisi, bir al-sat taktiği göstereceğim. Yine 5 dakikalık bir periyotta olacak arkadaşlar. Videoya geçmeden önce arkadaşlar şunları söylemek istiyorum. Bu strateji benim kendi stratejim değildir. Genelde yurt dışında özellikle Amerikanlıların kullandığı bir scalping işlemdir. Forex piyasalarında çok kullanıyorlar. Kripto parada da arkadaşlar kullanılıyor. Çünkü kripto paralar Forex piyasasından daha hareketli. O yüzden burada da kullanılıyor arkadaşlar. Ben birkaç deneme yaptım. Gayet oldukça güzel çalışıyor arkadaşlar. Umarım sizin de faydanıza yarar arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi sizlere özel ücretsiz bir şekilde kendi indikatörümüzü bir strateji haline getirip sizlere sunduk arkadaşlar. Umarım beğenmiştirsiniz. Eğer videoyu yeni izliyorsanız arkadaşlar bir önceki videoda stratejinin linki mevcuttur arkadaşlar. Hermes bayisel olarak. Umarım işinize yarar arkadaşlar. İzniniz olursa şimdi eğitim videosuna geçiyorum arkadaşlar. Bu eğitim videosunda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir arkadaşlar. Bu bir tamamen eğitim videosudur. Bilginiz olsun. Şimdiden beni dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karşımda 5 dakikalık bir periyot açık. 5 dakikalık periyotta arkadaşlar genellikle hareketli ortalamaları kullanarak bir scalping işlem yaparız. Yani al sat yaparız. Şimdi arkadaşlar göstergeler kısmından ilk indikatörümüz olan X art dediğimiz indikatörü açıyoruz arkadaşlar. Hemen zaman kaybetmeden ikinci indikatörümüz arkadaşlar resistance, yani bize bir destek direnç otomatik olarak çizecek bir indikatör lazım arkadaşlar. Buradan da bu indikatörü açıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karşıma geldi iki indikatörde. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar indikatörlerin ayarlarını değiştirmiyoruz. Zaten gördüğünüz gibi basit bir strateji. Tamamen 5 dakikalığa uyarlı. Sadece indikatör hakkında bilgi vermek istiyorum. PP sinyal indikatörü arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi basit hareketli ortalamalarıyla çalışıyor. Hızlı hareketli ortalamayı alıyor ve yavaş hareketli ortalamayı alıyor. Ve bunların kaynağını YDK 3'ten alıyor arkadaşlar. Bunun üzerine alarm kuruluyor. Videonun ilerleyen zamanlarında alarm nasıl kuruyoruz? Bunları göstereceğim arkadaşlar. Yine aynı şekilde arkadaşlar buradaki indikatörümüzde bildiğiniz gibi bir destek direnç indikatörü arkadaşlar. Buradaki ayarları isterseniz kendiniz değiştirirsiniz, isterseniz değiştirmezsiniz. Ama 5 dakikalık bir periyot için buradaki destek direnç çizgileri gayet iyi arkadaşlar, başarılı. Hatta sondaki bir aktif muma bakalım. Gördüğünüz gibi burada bir direnç halinde, direnci kırıyor. Artık buraya bir destek yapıyor ve desteği çekiyor. Destekten tekrardan bir yeşil mum yakıyor arkadaşlar. Yani çalıştığını bu şekilde onaylayabiliriz. Şimdi arkadaşlar PP sinyalin X art dediğimiz indikatörü hareketli ortalamalar ile çalışıyor. Yani basit hareketli ortalama ile çalışıyor gördüğünüz gibi. Bunların birbirleriyle kesişiminde bizlere bir al koşulu oluşturuyor arkadaşlar. Ama tabii ki de her zaman dikkat etmemiz gereken yerler var arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Bunları göstereceğim. Ayrıyeten arkadaşlar bir de sizlere şunu tavsiye ediyorum. Bu iki indikatörü kullanırken stokastik de açın. Çünkü kararsız kalabileceğiniz yerler olabilir arkadaşlar. Mesela şurada bir kesişim yok ama fiyat buradan dönüyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hani ben bu bölümlerde almalı mıyım, satmalı mıyım gibi kararsız kaldığınız zaman stokastikten de yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bunu niye diyorum? Evet, şimdi hareketli ortalamaları bir destek direnç olarak belirliyoruz. Ama bunu tek başına belirlemeyelim. Çünkü direncimiz çok yukarıda kalıyor. Destek bölgemiz de aşağıda kalıyor arkadaşlar ki nereye stop koyabiliriz veya da şu anda alım için uygun mu veya da şu anda bir satım için uygun mu diye bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi sonuçta buraya bir para bağlıyoruz ve para kazanıyoruz, para kaybediyoruz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen stokastiğimizin ayarlarını buradaki indikatörlere göre ayarlayalım arkadaşlar. Hemen 14'ümüzü 5 yapıyoruz. K değerimizi de 3 yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde. Ve artık bizler arkadaşlar buradaki indikatöre göre stokastiğimizi ayarlıyoruz. Şimdi burada nasıl bir al sat sinyalleri üretebiliriz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı hareketli ortalama yavaş hareketli ortalamayı yukarıya doğru kestiğinde bir al sinyali üretiyor.
Bu indikatörü kuran arkadaşlar renklerini birbirine çok yakın yapmış arkadaşlar. Hani burada çok fazla belli olmuyor. Şunun renginin birini değiştirelim. Şuradan aynen hızlı mavi yukarıya kestiğinde bir al koşulu oluşturuyor. Şöyle yapalım. Şöyle yaparsak daha net olur arkadaşlar ve gördüğünüz gibi daha net oldu. Şimdi arkadaşlar hızlı hareketli ortalama, yavaş hareketli ortalama yukarıya yönlü kesimde bir al koşulu oluşturuyor arkadaşlar. Ama bu kesişimlerde biz destek dirençlerden destek alacağımız için bunları da takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman şu bölgede stokastiğimiz bir al sinyali üretmiş. Ve baktığımız zaman hızlı hareketli ortalamamızın artık renginin maviye döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. Ve hızlı hareketli ortalamamızın üstüne mum kapanışı geliyor. Şurada gördüğünüz gibi bir mum kapanışı geliyor arkadaşlar. Aslında normal şartlarda bu bir al koşuludur arkadaşlar. Daha önceki videolarda da anlatıyorum. Mumlar hareketli ortalamaların üstünde bir kapanış yaptığı zaman biz orada bir al koşulu oluşturuyoruz. Ama her zaman tek bir indikatöre bağlı kalmıyoruz. Bu yüzden hareketli ortalamaları birbirleriyle kesiştirdiğimiz zaman arkadaşlar bizlere daha net sonuçlar elde veriyor. Burada gördüğünüz gibi hareketli ortalama üstünde bir kapanış yapıyor hızlı hareketli ortalamanın ve buradaki dirence takılıyor arkadaşlar. Dirençten tepki alıyor, geriye geliyor ve ondan sonraki mumunda çok kuvvetli bir şekilde kırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve büyük ihtimal hacimli bir kırılım yapıyordur çünkü dolgun ve doyumlu bir mum. Fiyatın artık yükseldiğini görüyoruz. Zaten kontrol ettiğimiz zaman arkadaşlar stokastiğimiz zaten bir al durumunda. Direnç bölgesi kırılıyor ve aynı zamanda hareketli ortalama arkadaşlar yukarıya yönlü kesiyor. Şurada oyuna girdiğimizi varsayarsak bile arkadaşlar bu bir scalping işlem arkadaşlar. Hani burada çok büyük karlar her zaman diyorum beklemeyin. Ama nereye kadar malı taşımanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Şu mum kapanışında bir alım koşulu oluşturduğunuz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada gerçekten çok yüksek bir şekilde bir kar oranı var ve %10'a yakın bir kar marjı var. Ama bu bir 5 dakikalık bir grafik olduğu için arkadaşlar hani şahsen kendi adıma söylüyorum ben burada %10'a kadar beklemem. Scalping işlem çünkü kısa vadeli benim bunu alıp satmam gerekiyor. Baktığımız zaman arkadaşlar hani şu mumda bile arkadaki mumda bile arkadaşlar ben ürünü elimden çıkartırım. Yani ortalama %3 şeklinde bir kar alırım. Zaten 5 dakikalık bir mum olduğu için arkadaşlar mumu bir anda hızlı atacağı için burada çıkartırım. Nerede satmam gerekiyor derseniz arkadaşlar böyle bir durumda şunu size şöyle söyleyebilirim. Stokastiğe bakarsınız. Hani o an destek direnç bölgeleriniz uzaktadır. Stokastiğe bakarsınız. Stokastiğiniz zaten şu büyük mumda arkadaşlar bir sat sinyali veriyor. Hatta size şöyle daha net göstereyim. Şu şekilde. Şurada arkadaşlar bir sat sinyali veriyor. Şu mumda, evet tam şu mumda bir sat sinyali veriyor. Buradan da oyundan çıkabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden sizlere stokastiği açtım. Çünkü her zaman destek direnç bölgeleri bize yakın olmuyor arkadaşlar. Aralarda da bir al sat koşulu oluşturuyor. Yine aynı şekilde dirençten döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. İlk hamlede yani arkadaşlar şurada dirençten döndüğünü gördüğümüz zaman hemen bir shortlama pozisyonu yani aşağıya düşecek şeklinde bir pozisyon almayalım. Bunun sebebi şu arkadaşlar genelde dirençleri 1 mum veya 2 mum bazen oluyor 3 mum deniyor. Yani 2-3 kere orada dirence gidip geliyor arkadaşlar. Düşüşü onaylamamız gerekiyor. Ama burada hareketli ortalamanın zaten altına ilk mumdan sonra düştüğü için arkadaşlar artık fiyatın düşeceğini görebiliyoruz. O sırada zaten arkadaşlar stokastiğimizde yine aynı şekilde bir sat pozisyonunda gördüğünüz gibi bir satta ve fiyatların artık buradaki hareketli ortalamaya değmesini bekleriz. Çünkü buraya baktığımız zaman yine aynı şekilde destek bölgelerimiz çok uzakta arkadaşlar. Hareketli ortalamanın üstünde bir kapanış yaptığı zaman şu şekilde stop olabiliriz. Yani yine stop ederiz. Veya da buradaki yavaş hareketli ortalamaya fiyatın değmesini bekleriz arkadaşlar. Çünkü artık fiyat yavaş hareketli ortalama değip bekliyorsa orada artık o fiyatın yükseleceğini öngörebiliyoruz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi yine aynı şekilde hareketli ortalama içinde bir kapanış yapıyor. Üstünde kapanış yapmıyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz hareketli ortalamanın içinde bir kapanış yapıyor. Burada fiyatın ondan sonra yükseldiğini görüyoruz. Zaten aynı zamanda da stokastiğimizde bir al veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Biraz daha geriye doğru gidelim arkadaşlar. Sinyallerimizi kontrol edelim.
Burada da bir arkadaşlar bir kesişim söz konusu. Hızlı ve hareketli ortalama, yavaş hareketli ortalama yukarıya yönlü kesiyor ve burada bir al koşulu oluşturuyor. Ve buradan fiyatın ilk dirence kadar gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Ki buradaki ilk mumda zaten bu direnci atmıştır arkadaşlar. Yine aynı şekilde direnci kıramıyor. Aşağıya doğru bir geri çekilme sağlıyor arkadaşlar. Umarım anlatmak istediklerimi anlıyorsunuz arkadaşlar. Burada kırdığı zaman şurada bir kırılım söz konusu hareketli ortalamalarda. Kırıyor, dirençten tepki alıyor ve aşağıya hareketli ortalama desteğine tekrardan geliyor arkadaşlar. Ve burada bir alım geliyor. Gördüğünüz gibi stokastik bunu onaylıyor. Bir al koşulu oluşturuyor ve tekrardan buradan dirence kadar gidiyor arkadaşlar. Şöyle bir durumda zaten direnci burada atıyor arkadaşlar. Burada bir alım koşulu oluşturduğu zaman isterseniz satışınızı şurada direncin çok az altına da koyabilirsiniz. Yani eğer burada bir alım yaptıysanız arkadaşlar direnci de görüyorsanız ve direnç size yakınsa şuradaki alttaki kısma bir satış koyabilirsiniz. Bırakın buradan sonrası gitsin zaten. Veya da direnci test edersiniz. Direnci beklersiniz. Veya da hareketli ortalamanın yani takip ettiği iz süren stop olarak kullanırsınız. Takip ettiği hareketli ortalamanın altına düşmediği sürece stop olmazsınız arkadaşlar. Ama stopunuzu kendinize ne kadar yakın tutarsanız o kadar az zararınız olur arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim. Yani arkadaşlar birden çok kez alım yerlerimizi kendimiz belirliyoruz. Satım yerlerimizi kendimiz belirliyoruz. Şu soru bana çok geliyor. Hocam aldım nerede satacağım? Veya ben sattıktan sonra fiyat ilerliyor. Bu tamamen sizin nasıl işlem yaptığınıza bağlı arkadaşlar. Bunlar size ait. Hani bu konuda sizlere bir şey söyleyemem. Çünkü bunların hepsi bir stratejidir arkadaşlar. Kendinize göre oyununuzu oynarsınız. Biraz daha doğru geriye doğru gittiğim zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi buralarda da çok güzel bir al koşulları oluşturuyor arkadaşlar. Hareketli ortalama olduğu için arkadaşlar bunlar bir trend belirlediği için hani bunların fake sinyalleri çok fazla olmaz hareketli ortalamalarda. Bunları size söyleyeyim arkadaşlar. Baktığımız zaman arkadaşlar burada bir al koşulu oluşturuyor. Şurada belki ufak bir zarar edebilirsiniz. Ama eğer zaten ufak kar paylarını veya da vadeli işlemlerde işlem yapıyorsanız burada bile kazançlı çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Ama belki hani burada kesti dersiniz. Şuradaki direnci zaten görüyorsunuz. Dirence bir satış koyayım derseniz o zaman zarar etme ihtimaliniz olur. Siz burada şuradaki hareketli ortalamaya stop koyarsanız daha az bir zararla çıkabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bu sırada da arkadaşlar aşağıdan stokastiği kontrol etmeyi hiçbir zaman unutmayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten hani burada bu kadar yüzde kazandırdı, burada şu kadar kazandırdı dememin bir anlamı yok. İndikatörleri gördüğün zaman güzel bir al koşulları verdiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir sat koşulu da bizlere çok güzel bir şekilde veriyor. Yani demek istediğim şu, hareketli ortalama baz alındığı için çift yönlü olarak kullanabiliriz. Hem long pozisyon açabiliriz hem short pozisyon açabiliriz arkadaşlar. Biraz daha geriye doğru gittiğim zaman fiyatların yukarıya yönlü kestiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralarda. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar buralarda da çok güzel bir karlar olduğunu görünüyor. Ve grafik küçük olduğu için arkadaşlar sizlere burada gösteremiyorum. Biraz büyüteyim. Çünkü orada bir az bir kar gibi görünür. Aslında oradaki karlar büyük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Arkadaşlar benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Eğer anlamadığınız bir yer olursa arkadaşlar videonun açıklamalar kısmında Telegram adresim mevcuttur. Oraya gelip oradan bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diyorum. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.